Sevgili dostlar merhaba. Yine Fatih Menderes Bilgili ile beraberiz. Bugünkü sorularımız dinin doğru anlaşılmasında temel özellik ve tezahür ayrımını yapmanın önemi hakkında olacaktır. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tüm dostlara sevgilerimi iletiyorum. Herkese merhaba. Hocam hemen ilk soruma geçiyorum. Temel özellik ve tezahür ne demektir? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu konuda biz şu sorunun özellikle cevabını arayacağız. Dinin değişime ve gelişime açık olan yönü neresidir? Temel özellik ve tezahür ayrımını yapacağız. Buradaki bu ayrım zihnimizdeki bir takım sorunları inşallah çözecek veya en azından netleştirecek diye düşünüyorum. Burada temel özellik bir varlığın kendisinden ayrı düşünülemeyen özüyle ilgili kalıcı, zorunlu niteliğidir diyebiliriz. Öz nitelikte diyebiliriz. Osmanlıca'da buna sıfatı zatiye, zati sıfat denilirmiş. Tezahür de bu öz niteliğin, bu temel esasın bir uygulaması olarak, ortaya çıkması olarak düşünülebilir. Şimdi bu bakış açısı dinin temel esası yani temel ilkesi ile bu ilkelerin o döneme ait uygulamaları arasındaki farkı daha iyi açıklayacaktır. Yani en önemli noktası burasıdır. Temel özellikle dinin yani aslı ile o dönemdeki uygulamaları arasındaki farkı açıklamaya çalışacağız biz burada. Şimdi iki örnekle ben olayı anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Örneğimiz Hz. Muhammed'in dişlerinizi misvaklayın yani fırçalayın tavsiyesi olsun. Şimdi bu tavsiyede temel özellik nedir? Bunun tezahürü nedir? Bunu tespit etmeye çalışalım şimdi bu dişleri misvaklama olayında. Sizin de bildiğiniz gibi bu uygulamada temel özellik ağız ve diş temizliğidir. Yani dişlerin temizlenmesidir temel özellik. Peki bu temel özellik o dönemdeki uygulama tezahürü nedir bu temel özelliğin? O dönemde işte misvak buna benzer şuna benzer bir ağacın dalıyla misvak dediğimiz dalla bu diş temizliği yapılırmış. Şimdi belki de işte bir başka bölgede başka bir şekilde bu diş temizliği, ağız temizliği yapılıyordu ama Hz. Muhammed döneminde en uygun, en iyi teknolojik olarak bu misvak ağacı zannediyorum görülmüştür. Şimdi burada temel özellik değişir mi? Değişmez. Buraya dikkat edelim. Burada temel özellik, zaten temel özellik diyoruz, öz nitelik diyoruz. Yani zorunlu olan diyoruz ve bu değişmez doğal olarak. Tezahür değişir mi? Evet. Tezahür doğal olarak değişir. Nasıl? Neye göre değişir? İşte teknolojik gelişime, mühendislik değerine göre bu tezahür yani örneğin misvak yerine nedir? Başka şeyler kullanılabilir. Şu anda biz ne yapıyoruz? Diş fırçası kullanıyoruz, diş macunu kullanıyoruz, diş ipi kullanıyoruz. Yarın ileride başka şeyler çıkacaktır, onları kullanacağız. İşte o zaman burada bu uygulamada önemli olan misvak kullanmak mıdır? Yoksa ağız ve diş temizliği midir? Evet, peygamberin buradaki tavsiyesinde asıl olan nedir? Ağız ve diş temizliğidir diyebiliriz. Din diliyle burada sünnet olan ağız ve diş temizliğidir. Ve bu sabittir. Burada sünnet sabittir. Her zaman geçerlidir. Ama arkadaşlar onun uygulama şekli veya biçimi ne yapabilir? Değişebilir. Coğrafyaya göre değişebilir, çağa göre değişebilir, bölgeye göre, kişiye göre bir takım nedenlerden dolayı değişebilir. O zaman burada biz hangi sonuca varıyoruz? Şurada. Dine ait temel ilkeleri doğru okuyup bunları çağın yapısına göre açıklamamız gerekiyor. Yani Mehmet Akif'in diliyle İslam'ı çağın idrakine söyletmek burada çok önemli. Niye? Aksi takdirde asıl olandan uzaklaşılıp o döneme ait uygulamalar dinin temel esası zannedilebilir.
Bunun işte örneğini, yani siz burada misvağı asıl olarak kabul ederseniz işte bir takım kutsal mekanlarda hoş olmayan görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Ama burada da şunu arkadaşlar söyleyeyim. Yani diş fırçalamada veyahut da işte biz misvağı burada küçümsemiyoruz. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi isterseniz bir de Kur'an'dan örnek verelim. Konu iyice anlaşılsın. Kur'an'da şöyle bir ayet vardır. Fuhuş, yani zina yapanlara karşı içinizden 4 şahit getirin denilmektedir. Şimdi peki bu olayda temel esas öz nitelik nedir? Tezahür nedir? Burada da bunu tespit etmeye çalışalım. Çok rahat siz de tespit edebileceğinizi düşünüyorum. Burada temel özellik, yani yaratıcının istediği asıl olan burada nedir arkadaşlar? Suçlunun veya olayın doğru tespit edilmesidir. Peki bunun tezahürü nedir? Tezahürü o dönemde 4 tane şahit getirmektir. Suçlunun tespit edilmesi için. Peki şimdi temel özellik değişir mi? Hayır. Nereye giderseniz gidin, hangi çağa giderseniz gidin, çağ üstüdür, tarih üstüdür diyebiliriz, evrensel diyebiliriz, nesnel diyebiliriz. Burada da temel özelliği, ama arkadaşlar tezahür değişir, çağa göre değişebilir. Mesela şu anda nedir? Suçluyu tespit etmek için kamera kullanılmaktadır. DNA testi yapılmaktadır. Yine her geçen gün işte bu konuda teknolojinin geliştiğini, yani olayı daha rahat aydınlatacak yeni şahitlere ulaşmak nedir? Mümkün olmaktadır. Bu nedenle bu tezahür değişime, gelişime de açık olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi neticede o zaman dindeki temel esaslarla tezahürleri, yani uygulamaları, bu ikisini birbirinden ayırmanın ben din eğitimi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama dikkat edin arkadaşlar, burada değişen din değil, din anlayışımız veya din yorumumuzdur. Buna dikkat edin. Bu konuda geçenlerde bir izleyicilerimizin biri şöyle soru sormuştu. İşte Kur'an kadın hakları konusunda bir haksızlık yapıyor mu diye bir soru gelmişti. Örnek veriyorum. Şimdi bu tür soruları cevaplayabilmek için de ben bu bakış açısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela bu konuda nasıl düşünebiliriz? Haklar konusunda Kur'an-ı Kerim'in özellikle temel ilkesi nedir? Burada hiç vazgeçmeyeceği nedir? Adalettir. Adaleti ayakta tutun der Kur'an-ı Kerim. Adaleti emreder. Bu temel esastır, temel ilkedir. Şimdi siz diyelim ki kadın haklarıyla ilgili bir sorun mu ortaya çıktı? Eğer siz arkadaşlar herhangi bir kadına veya kadın haklarıyla ilgili siz eğer bir haksız bir uygulama yapıyorsanız, isterseniz bu sizin din yorumunuz olsun. Bu nedir? Kur'an'daki temel adalet ilkesine uymadığı için bu yorumun Kur'an'a uymadığını, yanlış olduğunu söyleyebiliriz bu bakış açısına göre diyorum. Zannediyorum bu iki örnekle olayı anlatabildim diye düşünüyorum. Hocam, bu yaklaşım doğayı yorumlayan bilim için de düşünülebilir mi? Evet, yani şimdi doğa derken hani doğada da nedir? Doğal ayetler var. Biz daha önceden de söylemiştik. Ayetler, bir yazılı ayetler, bir de doğal, kevni ayetler demişti. Bizim geleneğimiz böyle bir tasnif yapmıştı, biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu yaklaşımı, doğal ayetleri de biz bu açıdan değerlendirebilir miyiz? Evet, değerlendirebiliriz. Yani nasıl? Örneğin şimdi atomu inceleyen atom fiziğinde değişen nedir? Atom mudur? Atomla ilgili atom fiziğinin yaptığı yorumlamalar, açıklamalar mıdır? Hepiniz de biliyorsunuz ki değişen atom değildir. Değişen atomla ilgili yorumlamalarımızdır. Yani güneşi inceleyen bir astronomi bilimine göre işte değişen güneş değildir. Güneş hakkındaki yorumlamalarımızdır. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Tabii ki güneş de değişecektir, değişiyordur. Evet. Yani burada şuna söylemek istiyoruz. Yaratıcıya ait olan ayet değişmemekte. Onun yorumu, bizim yaptığımız o konudaki yorumlar değişmektedir. Buna göre bir insan doğa hakkında, örneğin güneş hakkında, atom hakkında yeni bilgiler elde edebilir. Değil mi? Bu konuda kendisini geliştirebilir.
yenileyebilir gayet doğal olarak. Peki aynı şekilde insan bu doğanın yaratıcısı hakkında bilgilerini geliştirebilir mi, yenileyebilir mi? Elbette ki gayet doğal olarak bu konuda da insan kendisini geliştirebilir, doğabilir. Ben bu konuda gerek doğal ayetlerin gerekse Kur'an'ın ben dinamizm kazandırdığına inanıyorum. Dolayısıyla doğa hakkında kişilerin bilgilerini yenilemesi nasıl ki doğanın doğallığına zarar vermiyorsa aynı şekilde Tanrı hakkında, yaratıcı hakkında kişinin kendisini yenilemesi de Tanrı'nın Tanrı'na zarar vermez diye düşünüyorum. Anladığım kadarıyla değişim ve gelişim Tanrı veya onun ayetleri hakkında değil, insana ait olanlardır. Doğru mu hocam? Evet, aynen öyle. O zaman bu hususu son olarak şu açıdan da ele alıp bitirelim. E, Varlıkları ve sistemleri biz doğal, kompleks ve yapay yani komplike olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Şimdi birincisi doğal yani kompleks olan sistemler ve varlıklar yaratıcıya ait iken ikincisi kompleks olanlar, yapay olanlar da nedir? İnsana aittir. Örneğin şu anda eğitim sistemimiz, değil mi? Teknolojik aletler, işte bu beni çeken şu andaki kamera nedir? Bunlar insana aittir. E, Dolayısıyla tüm doğal varlıklar ve onların sistemleri de yaratıcıya aittir diyebiliriz. Burada örneğin Allah'ın yarattığı güneşi ve onun sistemini düşünelim. Biz bu sistemi tam olarak kabul ediyoruz. Ama ondan insanın ürettiği örneğin güneş panellerini, işte güneş enerjisini biz tam olarak kabul etmiyoruz. O çağ için son model olabilir ama insanın ürettikleri komplike olan yapılar yeniliğe ve gelişime açıktır. Biraz önceki söylediğimdeki gibi yani o aynı şekilde Kur'an'dan verdiğim ayette de aynı durum söz konusuydu. Dişlerin fırçalanmasında da aynı şey söz konusuydu. Onun da yani bir gelişime, değişime açık olan yönü vardı. Aynısı arkadaşlar burada da geçerlidir. Yani bütün ilmi yapılar ve mühendislikler biraz önce söylediğim gibi işte şu anda beni çeken kamera insan ürünü yani komplike ve yapay bir sistemdir. Bu nedenle her zaman gelişime açık olup e, işte yeniliğe açık olduğunu, gelişebileceğini söyleyebiliriz. Bir de burada şu nokta vardır. İnsan ürünü olan varlıklarda insanoğlu arkadaşlar son bilgiye sahip olabilir. Yani o yapı hakkında yani şu an kamera hakkında insan bütün bilgilere ulaşabilir. Ancak örneğin bu kamerayı oluşturan atomlar, elektronlar hakkında insanın tüm bilgilere ulaşması söz konusu değildir. E, Çünkü doğal varlıklara yüklenilen mesajlar yani yaratıcının doğal varlıklara işte aya, güneşe, atoma, elektrona yüklediği mesajların biz neredeyse bitmeyeceğini, sonsuz olduğunu düşünebiliriz. Bu konuda Kur'an'dan şöyle bir ayet verebilirim. Eğer yeryüzünde ağaçlar kalem, denizle mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha katılsa Allah'ın sözleri yine de tükenmez denilmektedir. Neticede insan kendi yaptığının tüm bilgisine ulaşabilir. Ancak Allah'ın yarattığı bir varlık hakkında son bilgiye ulaştım diyemez. Bu bilimin de temel ilkesidir. E, Dolayısıyla sözümü şöyle bitireyim arkadaşlar. Bundan önceki programda da dediğimiz gibi öğrenme bitmez. Önemli olan yolda olmak yani süreci yaşamaktır diyebiliriz. Yine bir programın sonuna geldik. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Bizi dinlemeye zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.